Teknopro kanalından herkese merhaba dostlar. Bu videomuzda iPad 9. neslin en büyük rakibi olan Xiaomi Pad 5'i detaylıca inceleyeceğiz ve 4000 TL'lik fiyatıyla almak mantıklı mı? Bu konu hakkında konuşacağız. Her zamanki gibi tabletimizin tasarımıyla başladığımızda arka bölümde Xiaomi Mi 11 Lite'a oldukça benzeyen bir tasarım anlayışı kullanılmış. İlk hissiyat açısından elden kaymayan, ele oturan bir yapısının olduğunu söyleyebilirim. Burada arka kapağımızda mat bir plastik yapı kullanılmışken çerçevelerimizde ise alüminyum bir malzeme yapısını görüyoruz. Kamera modülümüz yine Mi 11 Lite'da olduğu gibi hafif çıkıntılı bir şekilde önümüze çıkıyor. Bunun yanında kasa yapısı olarak da keskin hatlara sahip olan köşeli bir yapısının olduğunu belirteyim. Tabletimizin üst kısmında güç tuşu yer alırken yan tarafta ise ses kontrolcülerine yer verilmiş. Alt kısımda ise çift hoparlörü görüyoruz ve Type-C şarj girişi de burada konumlandırılmış. Kalınlık ve ağırlık kısmında da 6.85 mm'lik kalınlık ve 511 gramlık ağırlık önümüze çıkıyor. Açıkçası genel tasarım yapısı itibariyle hem elimizi yormayan hem de oldukça şık bir tabletle karşılaşıyoruz. Şimdi ekran kısmına geçersek burada 11 inç boyutunda 1600x2560 QHD Plus çözünürlüğünde HDR10 ve Dolby Vision destekli IPS panele sahip olan gayet kaliteli bir ekran önümüze çıkıyor. Xiaomi Pad 5'in inç başına düşen piksel yoğunluğu da 275 seviyesinde ama bu piksel yoğunluğu ekranımızın büyüklüğünü ve telefona kıyasla biraz daha uzak tutarak kullandığımızı düşündüğümüzde kesinlikle gözümüzü rahatsız edecek seviyede değil. Ekranın tazeleme hızı da 120 Hz olduğundan hem menüde hem de uygulamaları kullanırken çok akıcı, seri bir deneyim verebiliyor. Bunun yanında film izlerken veya bir oyun oynadığımızda da bu ekran güzel bir görsel deneyim sunuyor ve özellikle Dolby Vision destekli içeriklerde de sunmuş olduğu görsel kalitenin çok üst seviyede olduğunu rahatlıkla hissediyoruz. Açıkçası ekranımızın IPS olması bir dezavantaj olarak gözükebilir ama genel kullanımda bu ekran bizi kesinlikle üzmüyor. Xiaomi burada gayet kaliteli bir IPS panel kullanmış. Ekran kasa oranımızda %82 gibi iyi bir değerde olduğu için ekranı kullanırken çerçevelerde görsel bütünlüğü bozmuyor. Ben ekran ve tasarım konusunda Xiaomi Pad 5'i oldukça başarılı buldum. Tabletimizin kamera tarafına geçtiğimizde arka tarafta 13 megapiksel f2.0 HDR destekli tekli bir kamera sistemimiz bulunuyor. Bu kamera ışığın yeterli olduğu ortamlarda fotoğrafların detaylarına girmediğimiz sürece anı yakalayabileceğiniz bir tabletten beklediğimiz kaliteyi bize sunabiliyor. Video çekim noktasında da Xiaomi Pad 5'in arka kamerasıyla 4K 30 FPS'te videolar çekebiliyoruz. Ön kameramıza baktığımızda ise burada 8 megapiksellik f2.0 diyaframa sahip olan Full HD'de 30 FPS video çekim imkanını sunan güzel bir kamera kullanılmış. Açıkçası bu kamerada bir online toplantıda veya online derslerde işinizi rahatlıkla görecektir. Cihazımız gücünü 7 nanometre mimarili Snapdragon 860 işlemcisinden alıyor. Bu işlemcimize 6 GB'lık RAM ve 256 GB'lık depolama alanı eşlik ediyor. Oyun performansı olarak Poco X3 Pro ile birebir aynı diyebilirim. PUBG'de oyunun bize sunmuş olduğu en yüksek grafik olan Ultra HD'de 40 FPS'te oynayabiliyoruz ve akıcı grafikleri aldığımızda da 60 FPS desteği cihazımızda bulunuyor. Aralıksız bir şekilde 2 saat boyunca PUBG oynadığımızda da pürüzsüz bir oyun deneyimi sunduğunu söyleyebilirim. FPS iniş çıkışlarıyla neredeyse hiç karşılaşmıyoruz. Ama özellikle ısınma konusunda arka kapağımızın plastik olmasından dolayı işlemcinin bulunduğu sağ üst bölüm gerçekten biraz fazla ısınıyor diyebilirim. Call of Duty Mobile'de sunmuş olduğu performans da oldukça yeterli. 60 FPS'te yüksek grafiklerde oynayabiliyoruz. Dostlar, Xiaomi Pad 5 tam anlamıyla bir oyun cihazı diyebilirim. Özellikle mobil oyuncular için oldukça mantıklı bir seçenek. Bunun yanında Xiaomi'nin yeni getirmiş olduğu PC modu ile mouse'umuzda bağlayarak adeta bir laptop gibi pek çok uygulamayı aynı anda çalıştırıp rahatlıkla kullanabiliyoruz. Burada Genshin Impact gibi yüksek donanım gücü isteyen bir oyunla Chrome ve YouTube'u da aynı anda çalıştırdığımızda cihazımızda en ufak bir yavaşlama, donma gibi sorunlar yaşamadan rahatlıkla 3 uygulamayı da kullanabiliyoruz. Bunun yanında arayüz tasarımı olarak da gerçekten oldukça kolay ve kullanışlı. Burada uygulamalar mobil versiyonu olsa da aynı anda sorunsuz bir şekilde istediğimiz uygulamaları çalıştırabilmek gerçekten önemli bir avantaj. Dostlar, özellikle bu masaüstü modu gibi pek çok özelleştirme seçeneğinin iPad'lerde olmaması da Xiaomi Pad 5'i bir adım öne çıkarıyor diyebilirim. Şimdi batarya tarafına geçtiğimizde burada 8720 mAh'lik bir bataryayı görürken hızlı şarj tarafında 33 Watt desteği bizlere sunuluyor ama kutu içeriğimizden 22,5 Watt'lık bir adaptör çıkıyor. Bu adaptörle birlikte tabletimizi 2 saat 10 dakika civarında tam olarak şarj edebiliyoruz.
görebiliyoruz. Batarya performansı olarak da 120 Hz'de 10 saat üstü ekran sürelerini görebiliyoruz. Bu cihazın bataryasını özellikle 60 Hz alırsanız da 2 gününüzü rahatlıkla çıkartabiliyor. Yani dostlar, batarya konusunda Xiaomi Pad 5 sizi kesinlikle üzmez. Hoparlör kısmında ise cihazımızda 4 dB hoparlör sistemine yer verilmiş. Seslerin doygunluğu ve ses şiddeti olarak da gayet yeterli olduğunu söyleyebilirim. Bu hoparlörler bir tabletten beklediğimizin üstünde bir performansı bize rahatlıkla veriyor. Yazılım kısmında da Xiaomi Pad 5'te Android 11 ve MIUI 12.5 arayüzü bulunurken kablosuz bağlantılarda da Wi-Fi 5 ve Bluetooth 5.0 teknolojisine yer verilmişken güvenlik seçeneği olarak da Xiaomi Pad 5'te sadece yüz tanıma özelliğimiz bulunuyor. Ama diğer Android cihazlara nazaran daha hızlı ve daha kararlı bir yüz tanıma sisteminin olduğunu söyleyebilirim. Tabi az ışıklı ortamlarda bazen yüzümüzü zor algılama gibi durumlar olabiliyor. Kısa bir değerlendirme yaparsam Xiaomi Pad 5 özellikle ekran, batarya ve sunmuş olduğu laptop modunu düşündüğümüzde iPad 9. neslin bir adım önüne geçiyor diyebilirim. Tabii ki iPad 9. neslinde işlemci, yazılım kalitesi gibi pek çok artısı var. Bence Android tarafında şu anda bu fiyatlara alınabilecek en mantıklı tablet. Peki siz bu fiyatlara Xiaomi Pad 5 mi yoksa iPad 9. nesil mi alırdınız? Benimle görüşlerinizi yorumlar kısmında paylaşmayı ve bana destek vermek ve yeni videolarımızdan haberdar olmak için alt taraftan kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşünceye dek kendinize iyi bakın ve hoşça kalın.